Gürcistan'ın ikinci başkenti olan Batum'dayım. Nasıl ikinci başkenti oluyor? Aslında Gürcistan'ın başkenti Tiflis. Batum olarak da biliniyor. Bilenler de aslında yanlış bilmiyor. Şimdi Batum'un Ajara ve Apasya diye iki ayrı özel bölgesi de var. Bunlardan Ajara'nın başkenti Batum. Türkiye'ye de en yakın, yani sınır komşumuz ve turistik olarak da hemen hemen en popüler yer diyebiliriz buraya da. Arkamda gördüğünüz meydan, Ali Nino'nun olduğu, Alfabe Kulesi'nin olduğu, dönme dolabın olduğu, burada tekne turlarına gidildiği, arkamda denize girildi. Yani en popüler meydanlarından bir tanesi. En popüler meydan hatta burası. Diğerleri en popüler meydanlardan bir tanesidir diyelim. Şimdi Batum'a nasıl geliriz? Eğer yürüyerek gelmek istiyorsanız Batum'a, yani Gürcistan'a, şehirler arası otobüsle Artvin'in Hopa ilçesine geliyorsunuz. Hopa ilçesinde otobüsten indiğiniz yerde Sart sınır kapısına taksi var, dolmuş var, otobüs var, her şey var. Bulursunuz yani. Hatta korsan taksi bile bulabilirsiniz orada. Sınır kapısı çok yakın, 25-30 dakikalık bir mesafede. Oraya kadar geldikten sonra da yürüyerek zaten sınır kapısından kimlik kartınıza geçebiliyorsanız, Türk vatandaşı iseniz. Şimdi Sarp Gümrük Kapısı'ndan geçtik. Sarp Gümrük Kapısı'nı geçtikten sonra burada sizi Batum'a götürmek için taksiciler yanaşacak yanınıza. Taksi diyerekten. Yaklaşık 30-40 lari civarı Batum'a götürüyor. Yani 500-600 TL civarı. Tavsiye etmiyorum. Burada Bolt araçları var veya hemen ileride şöyle göstereyim. Bu belediye otobüsleri sizi Batum merkeze kadar götürüyor. Üstelik kredi kartı geçerli. Herhangi bir kart vesaire çıkartmanıza gerek yok. Eğer kendi aracınızla geliyorsanız, kendi aracınızla gelmek için bu arkada gördüğünüz araç gümrük yerlerinden geçmeniz gerekiyor. Araç gümrük yerlerinden geçmek için şart sadece Gürcistan sigortası yaptırmanız gerekiyor. Onu online olarak yaptırabilirsiniz. Açıklamalarda ben hangi siteden yapmanız gerektiğini ekleyeceğim. Aynı zamanda da geçtikten sonra burada da yapabiliyorsunuz. Ama 10 lira, 20 lira, 30 lira, yani ne kaptırırlarsa daha fazla, daha pahalıya yaptırabilirsiniz. Normal araçlarda siz online olarak yaptırırsanız 30 liraya yapabilirsiniz. Bu arkamda gördüğünüz burada bir sürü döviz bürosu var. Döviz bürosunda da, yani şimdi bakayım, 0.98, yani Türk parasından daha değerli olduğu için lari 0.98. Arkadaşlar sanki kripto para alıyorsunuz ya. Burada yaptırmayın. Kesinlikle miktar da çoğaldıkça aradaki komisyon fark artıyor. Hem komisyon alıyorlar hem de kur farkı çok fazla. Ya merkezden ya da merkezden alın. Başka bir yerden almayın. Buradan almayın yani. Dediğim gibi buradaki taksilere binmeyin. Belediye otobüsler, ona binin ya da Bolt uygulaması var. Bolt uygulamasını indirirseniz eğer aynı Uber gibi Bolt araçlarıyla da merkeze kadar gidebilirsiniz. Kendi aracınızla geçebiliyorsunuz. Araç ruhsat sahibi kullanacak ya da ruhsat sahibi aracı kullanan kişiye vekalet verecek. Bir de Gürcistan'da trafik sigortası yaptırmanız gerekiyor. Onun için de bir internet adresi var. O internet adresinden sigortanızı 30 lariye yaptırabilirsiniz. Yani 500 lira. 500 Türk lirası. Onu yaptırdıktan sonra da bir çıktısını alıyorsunuz. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Arabanızla da buraya gelip gezebiliyorsunuz.
Uçakta zaten görebiliyorsun. Havalimanı şehir merkezine yakın. İstanbul, Batum arasında sürekli seferler yapılıyor. İstanbul, Tiflis'te de seferler yapılıyor. Yani buraya kimlikle ve çok rahat bir şekilde gelip gezebilirsiniz. Eskiden çok uygundu fiyatlar. Hani uygun fiyatlı tatil diyemeyeceğim. Çünkü lari çok değerlendi Türk parasına karşı. Buradaki fiyatlar da birazcık yükseldi. Çünkü yani Gürcistan'ın ekonomisi de çok iyi bir ekonomi değil. O yüzden burada da biraz enflasyon var. Hem lari yükseldi hem buradaki fiyatlar yükseldi. Haliyle Türk vatandaşları için çok da uygun değil. Ama yabancı bir ülkeye gelmek istiyorsanız, turistik bir ziyarette bulunmak istiyorsanız, biraz da eğlenmek istiyorsanız, damak tadı da biraz bizimkilere yakın. Buraya çok rahat bir şekilde gelip, güvenli bir şekilde eğlenip tekrar kendi ülkenize, Türkiye'ye dönebiliyorsunuz. Şimdi de Batum'un belki de en meşhur yapısı olan Ali ve Nino heykelinin tam yanındayım. Aslında Ali Nino hikayesi hani trajik bir aşk öyküsü falan deniyor ama çok da trajik değil açıkçası. Hani birincisi gerçek bir öykü değil. Kurban Said adlı bir yazarın kitabının iki karakteri. Nino bir prenses, Ali de soylu bir Müslüman ailenin çocuğu. Kavuşuyorlar aslında. Hatta bir tane kız çocukları oluyor. Tabii savaş dönemi yani karışık bir dönemde bir araya geliyorlar. Bir çatışmada Ali ölüyor. Nino da kızıyla birlikte Paris'e taşınıyor. Bu bir hikaye. Yani gerçekten bir hikaye. Kitapta yazıyor yani. Asıl gizemli olan, asıl olay Kurban Said. Yani bu kitabın yazarı. Öyle biri yok. Takma ismi yani Kurban Said. O dönemin devlet yapısını da biraz eleştiren bir kitap yazıyor ve Almanca olarak ilk Viyana'da yayınlanıyor bu kitap. Kurban Said'in kim olduğu hala günümüzde de ortaya çıkmış değil. Bence bu daha gizemli. Şimdi Alfabe Kulesi'nin önündeyim. Burası 130 metrelik DNA sarmalı gibi yapılmış Gürcü alfabesinin simgesel bir yapısı. Aslında özgürlük anıtı gibi de düşünebilirsiniz. Yani kendine özgü ve kendine ait bir dili olduğunu gösteren bir yapı. Burası 130 metre yükseklikte. İsterseniz içinde bir asansör var. Tepesine çıkıp orada bir kafesi var. Orada oturabiliyorsunuz. 20 lari ücreti. Sadece asansörle yukarıya çıkmanın ücreti 20 lari. İçeride yiyip içtiğiniz hesabınızda ayrıyetten geliyor. Ama 130 metre yüksek olunca tabii manzarası da güzel oluyor. Çünkü hemen bu tarafımız deniz. Gürcü dili öğrenilmesi en zor dillerden bir tanesi. Konuşması değil de yazı alfabesi. Hatta burada yaşayan bir Ukraynalı arkadaşım var. Makarna diyor. Dünyası makarini diyor. Çok karışık bir alfabesi var. Yani harfler birbirlerine çok benziyor. Hakikaten yani böyle heykelin yapılacak kadar değişik bir alfabesi var. Batum videosunun altına yorum yapan birine Ali Nino heykelini hediye edeyim mi? Var mısınız? Ali Nino heykelinin o tarafa geldiğinizde böyle sahil tarafında tekneler var. Teknelerle tura katılabiliyorsunuz. Pazarlık yapın. Yani 30 lari der, 20'ye düşer. 20 lari der, 15'e düşer. Balkan ülkeleri gibi biraz yani pazarlığa açıklar. Pazarlık yaparak bayağı uygun fiyatlara uygun şeyler alabilirsiniz. Yol kenarında da meyve suları satıyorlar. Meyve bardakları da satıyorlar. Yani görüntü muhteşem. Albenisi var yani. Ama çok açıkta duruyor. Çok sinek falan konuyor. Çok hijyenik gelmedi bana. Siz bilirsiniz. Batum yemeklerini tatmak için Heart of Batum, yani Batum'un kalbine geldik. Çok dışarıdan böyle diğer binalarda ayrışan bir yer. İçi de çok şirin. Böyle kafe gibi bir restoran. Batum'a özgü yemekler yapıyorlar. Böyle mantıya benzeyen şeyler, bir de pideye benzeyen şeyler çok çekilmiş. Yani her Gürcistan videosunda onlar var. Biz onların dışında bir şey deneyelim istedik. Dana etinden yapılma bir güveç, bol kişnişli. Yine benim
Gürcü arkadaşlarımın yaptığı ve benim çok sevdiğim tavuk çorbası. Yani biliyordum, burada nasıl yapıldığını merak edip istedim. Yine aşağı yukarı benziyor. Arkadaşlarım açıkçası daha güzel yapıyorlar. Ama yine sarımsaklı, sirkeli, kişnişli. Aslında biraz daha kış çorbası. Yani hastayken içtiğinizde iyileşip buradan çıkabileceğiniz bir çorba. Ama güzel. Kişniş sevmeyenler için muhakkak, çünkü Gürcistan'da yediğiniz hemen hemen bütün yemeklerin içinde kişniş vardır. Kişniş, Kıbrıs'ta da gollandra derler. Çoğu kişi de ismini bilmediği için de kokonot der ona. Eğer sevmeyeniniz varsa, böyle maydanozun biraz daha büyüğü, kokusu böyle yoğun, bir kerevizden bozma bir kokusu, tadı vardır. Sevmeyen varsa muhakkak belirtmesi gerekiyor kişniş istemiyorum diye. Yine Gürcü salatası istedik ortaya. O da domates, biber değil, domates, soğan, salatalık, cevizden yapılma, ceviz yağı kullanaraktan yapılan bir salata ve yine içinde kişniş var. Gürcistan'ın limonataları da güzel. Aslında limonata değil, asitli, yani meyveli soda, limonlu soda olarak. Bir limonata istediğinizde limonlu soda geliyor. Ama çok hoş, hafif, güzel tadı var limonlu sodaların, tavsiye ederim. Biz toplamda 61 lari ödedik. O da 21-22 dolara tekabül ediyor. Türk parasıyla da 700-750 lira arası bir şey. Yani normalde baktığınızda hani biz biraz da acemisi olduğumuz için mesela çorbaya çok vermişim gibi oldu. Ama hani 2 kişilik bir kebap restoranta gittiğinizde de aşağı yukarı bu tarz fiyatlar ödüyorsunuz. Fiyatlar çok yüksek değil. Eskiden çok düşükmüş ama lari şu an Türk parasından çok değerli olduğu için fiyatlar Türk parasına çevirdiğimizde çok gibi görünüyor. Ama kişi başı 10 dolara bir öğün yemek yiyebiliyorsunuz. O şekilde düşünmek gerekiyor. Burayı da tavsiye ederim. Gelmek isterseniz eğer, Batum'un kalbi. Arkamdaki bina da yine Batum'un turistik yerlerinden bir tanesi. Tiyatro binası. Turistik dediğim, aslında içeride tabii oynanan tiyatrolar, oynanan gösteriler Gürcü dilinde olduğu için dış tarafı sadece turistik. Hemen tam karşısında da Poseidon heykeli var. Bu da Poseidon'un götü. Heykelcilik konusunda seviyorlar. Sanatsal çalışmaları da çok seviyorlar. Bu şekilde mitolojik heykeller de çok fazla var Batum'da. Çünkü Ortodoks kiliseye tabiler, Yunan Ortodoks kilisesi çok fazla yaygın olduğu için de tabii Yunan mitolojisi yine Gürcistan'da çok yaygın. Arkamdaki bina da astronomik saat binası. Şöyle göstereyim. Bu binadaki üstündeki saat hem saati hem de ay ve güneş yörüngelerini de gösteriyor. O yüzden astronomik saat deniyor buraya. Burada da benden basın açıklaması isteniyor. Ama yapmayacağım. Şu an müsait değilim. Şu anki zamanımı sizlere harcamak istiyorum. Şimdi Batum'un en meşhur meydanlarından bir tanesindeyiz. Madea anıtı. Bu arkamda gördüğünüz ablamızın adı Madea. Kendisi zaten Türkiye'nin yarısı Ben Kirke'yi okumuştur büyük ihtimal. Ben Kirke'nin yeğeni oluyor. Ben Kirke'nin değil, Kirke'nin yeğeni oluyor. Kirke mitolojide büyücü. Bu da onun yeğeni. Kendisi de çok meşhur bir büyücü. Çok enteresan bir hikayesi var. O elinde gördüğünüz altından bir post var. Bu post Zeus'un postu. Yani aslında güç, ihtişam postu. Bunu aşık olduğu adam için çalıyor. Aşık olduğu adam da sonradan kendisine ihanet ediyor. Ya aslında var ya, bu hikayeyi Türkiye'de dizi yapsanız yemin ediyorum 10 sezon reyting rekorları kırarsınız. Bir araştırın, Madea diyerekten ya da Kirke'nin yeğeni yazın, büyücü Kirke'nin yeğeni yazın. Hikayesi çıkacaktır. Burada da bunun yani kaçıp buraya geldiği rivayet edildiği için de buraya böyle bir anıtı dikilmiş. Burası çok meşhur bir anıt. Çok meşhur bir meydan. Yani ana meydanlarından bir tanesi. Böyle etrafında çok güzel mimari
binalar bulunuyor. Mesela arkamızda böyle bir Prenses Kasino var. Bunun sahibinin Türk olduğu söyleniyor. Bazı kasinolara giriş ücretli, bazılarına değil. Buraya giriş ücreti almıyorlarmış. Geldiğiniz zaman eğer hani kasino ortamında görmek isterseniz buraya uğrayabilirsiniz. Şimdi meşhur Piazza Meydanı'ndayım. İtalyanca, aslında Piazza Meydanı demek biraz yanlış. Çünkü Piazza İtalyanca zaten meydan demek. Meydan meydanındayım gibi bir şey oluyor Piazza Meydanı. Burası da yine Gürcistan'ın Avrupa'yı meydanlarından, popüler meydanlarından bir tanesi. Şu arkamda görünen saat kulesi de aynı zamanda da otel. Bu çevredeki bütün daireler, apartmanlar otel olarak kullanılıyor. Alt tarafları da barlar ve kafeler var burada. Akşamları burası çok popüler bir mekan. Yani akşamları burada konserler, canlı müzikler vesaire oluyor. Tabii turistik bir yer. Fiyatları da ona göre oluyor. Çok şehir merkezi bir yer burası. Yürüyerek, yani zaten Batum'da hemen hemen bütün turistik yerlere yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Burası da aynı şekilde. Meydan olduğu için zaten yürüyerek de buraya çok rahat gelebilirsiniz. Akşamları da etkinliklere katılabilirsiniz. Ama dediğim gibi turistik yer, fiyatları da birazcık turistik. Arkamda bulunan yapı Aziz Nikolas Kilisesi. Yaklaşık 160-170 yıllık bir kilise. Gürcistan Osmanlı toprakları iken Yunan Ortodoksları tarafından yapılmış bir Ortodoks kilisesi. Zaten Aziz Nikolas Ortodoksların çok önemli bir azizi, pederi. Hatta şöyle söyleyeyim, Aziz Nikolas Noel Baba. Noel Baba Aziz Nikolas'tan esinlenerek yapılmış, oluşturulmuş bir figür. Arkamda bulunan kilise, burası Osmanlı toprakları iken yapılıyor ve çan çalınmaması şartıyla yaptırılıyor. Ve taşları Trabzon'dan özel getirttiriliyor buraya. Ama tabii şu anda Osmanlı toprakları olmadığı için öyle bir çan çalıyor ki burada, yani duyun nasıl çalıyoruz der gibi. Yani Batum'un her yerinden duyuluyordur büyük ihtimal burada çalan çanın sesi. Tabii sadece Osmanlı için değil, burası Sovyetler Birliği'ne bağlıyken de Sovyetler Birliği komünizmle yönetilen bir devlet şekli olduğu için o zaman da yasaklıydı burası. Şu anda aktif bir şekilde Ortodoks Hristiyanları içeride ayinlerini, ibadetlerini yapabiliyor. Arkamda bulunan yer Orta Cami. Batum merkezdeki tek cami. Eskiden sağında ve solunda 3 tane toplamda cami varmış. Ortadaki cami buymuş. O yüzden adına Orta Cami deniliyor. Gürcü bir Müslüman aile tarafından 1881 yılında yapılıyor. Ahşaptan yapıldığı için daha sonra yangınlardır, zarar gören ahşabın deformasyonundan dolayı birkaç defa restorasyondan geçiyor. Şu anda 5 vakit ezan okunuyor. 5 vakit ibadette aktif bir şekilde yapılıyor. Tabii Sovyetler Birliği zamanında din yasaklandığı için burası da aynı şekilde kapatılıyor. Ama sonrasında şu anda yani Batum merkezindeki tek cami olarak hizmet vermeye devam ediyor. Aynı zamanda da atıyorum Batum'a geldiniz. Buranın yemek kültürünü hoşunuza gitmedi, beğenmediniz. Konumu buraya verdiğiniz zaman Orta Cami'ye, burası aynı zamanda da bir Türk mahallesi. Etrafında bolca Türk restoranlar bulunuyor. Buraya gelip o Türk restoranlardan kendi damak tadınıza göre yiyebilirsiniz. Batum'a geldiğinizde muhakkak yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de Batum'un ara sokaklarını gezin. Batum'un ara sokakları yani yapısal olarak evler çok mimari. Yeni yapılan binalar dahi şehrin silüetini bozmaması için o mimari yapıya uygun bir şekilde yaptırıyorlar. Ve ara sokaklarda da bunu çok bariz görüyorsunuz. Grafik çalışmaları var. Bu çok sanatsal. Muhakkak ara sokaklarını keşfedin. Batum videosunu artık sonlandıracağız. Böyle bir karga tulumba sonlandırma oldu. Maalesef şarjın azizliğine uğradım. Yani muhteşem bir restoran tanıtacaktım size. Gene ben haritada göstereceğim.
Nere olduğunu tarif edeceğim ben size. Eğer giderseniz oraya ismi Do It. Buraya yazayım. Haritayı da getireyim. Haritadan tarif edeyim size. Yani keşfedilmemiş bir yer. Öyle bir hamburger yapıyor ki şimdiye kadar yediğiniz hamburgerleri sorgulatacak bir hamburger. Yani ben Batum'a bir daha geleceğim. Ne için? Bu hamburgeri yemek için. Öyle bir şey. Yani tarifi imkansız. Muhakkak denemeniz gerekiyor. Bir porsiyon hamburgerin fiyatı 28 lari. Biraz pahalı. Evet. Beef hamburger. Ama yani dediğim gibi tekrar gelirim ve tekrar o hamburgeri yemek için gelirim buraya. Batum toplayacak olursak nasıl bir şehir? Backpacker dediğimiz bu seyahat çantasını alıp da seyahat etmek için çok ideal bir yer. Sonuçta kimlik kartınızla girip çıkabileceğiniz bir ülkenin güzel de bir şehri, turistik de bir şehri. Yani günübirlik değil de birkaç günlüğüne gelebilirsiniz. Oteller uygun fiyatlı. Yani 1500'den fazlaysa vermeyin otele. Yani şeylere de katılabilirsiniz. Turlar var. Turlara da katılabilirsiniz. O daha uyguna gelir yol parasında ve geçişlerde daha rahat edersiniz. Sonuçta hani bilmediğiniz ilk defa gidecekseniz eğer hani tur biraz daha size destek olmuş olabilir. Ama dediğim gibi kafanıza göre atlayıp gelebileceğiniz bir şehir burası. Ve dediğim gibi 1500 liradan fazla otel vermeyin. Çok güzel sahillere yakın, meydanlara yakın uygun fiyatlı oteller var. Değerlendirin. Airbnb'den kiralayabilirsiniz. Booking'den bakabilirsiniz. Türkiye'de çalışmıyor Booking ama Batum'da çalışıyor. Çok güzel oteller veya sahile yakın oteller var. Uygun fiyatlı. Gelmeden önce onları muhakkak kontrol edin ve onları değerlendirin. Batum'la ilgili veya Gürcistan'la giriş çıkışla ilgili bir sorunuz varsa da yorumlara yazın. Seve seve cevap vermeye çalışırım.